Arkadaşlar bu çantada şöyle şu kısmı 3 santim olan, şöyle göstereyim. Bakın 3 santim olan boncuklar, yapmış olduğum boncukları kullandım. Aslında dilerseniz şöyle boncuklarınız varsa bunlarla da yapılır, tahta boncuklar. Ama bu boncuklardan benim elimde var ama çok az sayıda olduğu için bu çanta çıkacak kadar boncuğum yok. Hatta bunun biraz daha büyüğü olursa daha güzel olur. Onunla da yapabilirsiniz. Onun için ben şimdi böyle kendi boncuğumu kendi evimde, kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle bir mecmuanın yapraklarından faydalanacağım. Şimdi bunun boyu arkadaşlar 31 santim. Şurası şöyle 31 santim bu sayfanın boyu. Bunun şu kısmını arkadaşlar, şu kısım 3 santim. Şöyle şurası, şu uç 1,5 santim olacak şekilde böyle üçgenlere böldüm gördüğünüz gibi ve bunları keseceğim. Maket bıçağıyla kesiyorum arkadaşlar ben. Maket bıçağımı açtım, emniyet kilidini kapattım ve kesiyorum. Yalnız kullanırken çelik cetvel kullanın. Çünkü bunun şakası olmaz. Parmaklarınızı uçurabilirsiniz. Şöyle kestim. Bunu hemen kapatalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kağıdı kestim. Şuradan şöyle içine koydum. Şu şekilde ve döndürüyorum. Yalnız fazla sıkmayayım. Sıkarsanız çıkarırken zor çıkarırsınız. Şu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde sarıyorum. Şöyle. Mümkün olduğu kadar ortalıyorum. Belli aralıklarla şöyle yapayım. Şunu. Şu şekilde arkadaşlar bu boncukları yapıyoruz. Bakın çıkarttım. Evet. Parlatmak için arkadaşlar ben oje kullanıyorum. Dilerseniz siz bunu vernikte kullanırsınız. Ya da Mode diye bir marka var. Şeker gibi bir şey. Hatta Türkiye'de de Trendyol'da hepsi burada da filan satılıyor. Ondan alırsınız. Onunla yaparsınız. O zaman zaten bu boncukları yaptığınız zaman o kadar güzel parlıyor ki cam boncuk gibi oluyor. Ben almadım açık söyleyeyim. 1700 küsür liraydı. Pahalıma geldi. Sonra ben bunun ticaretini de yapmıyorum. Sadece göstermek için yaptığım için harcadım. Para harcamaya yanaşmadım. Şimdi ojeyi sürdükten sonra şöyle bir straforun üstüne yapıştırıp bunların kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bakın boncuklarımı hazırladım.
Şu da içinde aralarında kullanacağım cam boncuklar. Arkadaşlar bu çanta şöyle çarklardan oluşacak. Bunun için şöyle yapıyorum. İpimin ucunu düğümledim. Bir tane kağıt boncuk aldım. Kağıt boncuğu bu şekilde şu aradan geçip arkadaşlar şu düğümlü kısmı boncuğun içine saklıyorum. Şu şekilde sakladım. Şimdi şu şekli yapıyoruz. Bak, düğüm içeriye kaçtı. Bir tane boncuk alıyorum. Bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Bir cam boncuk. Bir kağıt boncuk. Aldım. Ve arkadaşlar bir tane daha cam boncuk aldım. Bunun arkadaşlar şuradan giriyorum. Bakın. Şöyle giriyorum. Bakın şöyle bir üçgen oluşturdum. Gördünüz mü? Şöyle bir üçgen oluşturdum. Şimdi şu cam boncuğun içinden geçeceğim. Sonra şu kağıt boncuğun içinden geçeceğim. Bunu iyice buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Üçgeni. Sonra yine cam boncuğun içinden geçeceğim. Ve şu boncuğun içinden geçtim. Bakın gördüğünüz gibi bir üçgenim oldu. Şimdi burada arkadaşlar bir tane daha kağıt boncuk alıyorum. Bir cam boncuk daha alıyorum. Ve bir tane daha kağıt boncuk aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan girdiğim zaman şurada bir ikinci üçgenim oluşacak. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Bakın. Şimdi arkadaşlar hemen şu cam boncuğun içine gireceğim. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar bunu misina ile dikin. Ben soruyorlar işte neyle dikiyorsun diye. Arkadaşlar ben kanserim. Kemoterapiden sonra benim deriler aşırı derecede hassaslaştı. Dolayısıyla benim öyle kesici şeylerle fazla haşır neşir olmamam, kokulu şeylerle haşır neşir olmamam lazım. Ben akciğer kanseriyim. Onun için ben hani misinayı kullanamıyorum çünkü misina elimi kesiyor. Onun yerine böyle iplerle bu işi idare ediyorum. Mümkün olduğu kadar siz bu tip şeyleri eğer bir sağlık probleminiz yoksa misina kullanın. Yani bunu ben defalarca videoların içinde söylüyorum ama herhalde dinlemiyorlar mı yahut da atlarken denk mi gelmiyorlar nedir? Her seferinde de soruyorlar neyle dikiyorsun? Canım neyle diktiğim işte orada yazıyorum zaten. Misina olacak bu. Bakın şuradan giriyorum tekrar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Misina ile dikin çünkü bu ipler görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi bende sırıtıyor. Hani ben satış işi yapmadığım için ben size hani göstermek için yapıyorum ve sonra iş bittikten sonra zaten bunları parçalıyorum tekrar kullanıyorum bu malzemeleri. Şuraya geldim. Bakın. Görüyor musunuz? Şu. Şöyle yarısını yaptım. Bu şekilde arkadaşlar şu göbeği bir tarafa çekelim. Tekrar buraya çıkayım. Burada zaten arkadaşlar tarif etmeme gerek yok. Yaptıkça alışacak eliniz. Şimdi tekrar şu cam boncuğun içine geleyim ki bu tarafa takacağım kağıt boncuğu ortalasın. Şunu alayım. Bir tane de cam boncuk aldım. Yine bir tane kağıt boncuk aldım. Ve onu da arkadaşlar şuradan geçiriyorum. Şöyle.
Gördünüz mü? Şurada cam boncuğun içine giriyorum. Tekrar buraya sıkıştırıyorum. Ve tekrar bu tarafa kağıt boncuğun içinden dönüyorum. Şimdi bakın burada şu göbek kısmında 6 tane olacak. 2, 4, 5. Bakın şurada 6 tane var. Burada da 5 tane var. Demek ki ne yapacağım? Bir tane daha göbeğe kağıt boncuk koyacağım. Cam boncuk taktım. Bir tane kağıt. Ve bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Bakın. Şuradan cam boncuğun içinden geldim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bakın 6 tane oldu. Gördünüz mü? Şimdi şurayı kapatacağım. Kapatmak için ne yapıyorum? Bir tane kağıt boncuğu aldım ve hemen şuradan içeriye geçirdim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şuradan şimdi şunun içine giriyorum. Cam boncuğun içine çektim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çarkım hazırlandı. Ve buradan şöyle bu tarafa geçiyorum. Ve buradan da tekrar bu tarafa geçip çarkımın bitirmiş oluyorum. Şimdi bunun gibi arkadaşlar böyle 26 tane bundan yapacağız ve sonra bunları birleştireceğiz. Çarklarımı yaptım hepsi. Şimdi bunları birleştirmeye geldi. İşte ipim burada. Şuradan şöyle şu başa kadar geçiyorum. Başa kadar geçerken arkadaşlar şu baş kısımda mümkün olduğu kadar şu boncuğun içinden geçin. Şöyle geçtim. Şimdi burada da yine boncuğun içinden şöyle birleştireceğim bunları. Şuradan boncuklarım arkadaşlar dengesiz, kimi dar kimi geniş. Bakın şu şekilde birbirine tutturuyorum. İki boncuğu şu şekilde tutturdum. Şuradan tekrar geçip buraya sıkıştırayım bunu. Sağlam olsun. Bakın arkadaşlar. Şöyle oldu. Önce bu dördünü birbirine birleştirdikten sonra şu aralarını kapatayım. Önce bu dördünü arkadaşlar birbirine bağlıyorum.